Hepimiz para kazanmak için koşturup duruyoruz, değil mi? Peki ama kazandığımız o parayı nasıl yöneteceğimiz konusunda neden bu kadar az şey biliyoruz? Hoş geldiniz. Bu incelememizde zenginliği bir şans ya da sihir olmaktan çıkarıp tamamen öğrenilebilir bir sisteme, yani parasal zekaya dönüştüren verileri konuşacağız. Doğal içgüdülerimizin bizi nasıl fena halde yanılttığından tutun da matematiğin servet inşa eden o inanılmaz gücüne kadar her şeye değineceğiz. Hazırsanız oldukça şaşırtıcı bir yerden başlıyoruz. Kendi finansal hatalarımızı gerçekten anlamak istiyorsak, önce Yale Üniversitesi'nde kapuçin maymunları ve gümüş çiplerle yapılan şu büyüleyici araştırmaya bir bakmamız lazım. İnanması güç biliyorum ama ekonomistler ve psikologlar bu maymunlara gümüş çipleri bayağı bildiğiniz para birimi gibi kullanmayı öğrettiler. Amaçları neydi peki? İnsanın parayla olan ilişkisinin ne kadarı sonradan öğrenilmiş, ne kadarı biyolojik bir içgüdü bunu görmek istediler. Ve ortaya çıkan sonuçlar kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıcıydı. Sıkı durun çünkü burası çok çarpıcı. Bu araştırma bizim o en kötü finansal alışkanlıklarımızın, özellikle de geleceğimiz için tasarruf edememe huyumuzun aslında maymunlarla paylaştığımız çok ilkel içgüdüler olduğunu kanıtlıyor. Düşünün, maymunlar fiyatlar düştüğünde daha çok şey satın aldılar, kumar oynarken tıpkı bizim gibi kaybetmekten korktular, hatta fırsatını bulduklarında çipleri çalıp bildiğiniz bir banka soygunu bile yaptılar. Çipleri sadece yiyecek için değil, cinsellik için bile takas ettiler. Yani insana özgü sandığımız her türlü ekonomik davranışı gösterdiler. Tek bir şey hariç, gelecek için kenara tek bir çip bile ayırmadılar. Sıfır tasarruf, çünkü doğamızda biriktirmek yok, anı yaşamak var. Yani tasarruf etmek aslında ciddi bir irade ve zeka gerektiren tamamen insani bir eylem. 1. Bölüm İyi borç ve kötü borç. Madem tasarruf etmek bizim o doğal maymun yapımızda yok, o zaman finansal zekamızı geliştirerek en büyük korkularımızdan birine tamamen farklı bir açıdan bakmalıyız. Yani borca. Çoğumuz borcu korkunç bir finansal hastalık gibi görüyoruz, değil mi? Ama finans dünyasının zirvesindeki insanlar için borç zenginliği inşa eden stratejik bir araçtan başka bir şey değil. Yani tüm borçlar yatağımızın altındaki o korkunç canavarlar değil. Varlıklı insanlar borcu stratejik bir şekilde kullanarak borçlandıkları miktarı çok aşan varlıklar elde ederler. Mesela finans uzmanı Robert Kiyosaki'ye bir bakın, adamın 160 milyon dolar borcu var. Sıradan biri için bu tam bir kabus. Ama o, bu borcu kendisine sürekli gelir getiren gayrimenkuller ve işletmeler satın almak için çok akıllıca yapılandırılmış bir kredi olarak kullandı. Tüm giderleri düştüğünüzde bile elinde hala 100 milyon dolarlık devasa bir net servet kalıyor. İşte burada çok net, çok keskin bir çizgi çekmemiz şart. İyi borç, gelecekte sizin için bir değer yaratır ve kendi kendini öder. Nedir bunlar? Size gelir getirecek bir iş kurmak, değerlenecek bir mülk almak veya eğitiminize yatırım yapmak gibi şeyler. Kötü borçsa, o kötü borç, tamamen tüketime dayalıdır ve o yüksek faiz oranlarıyla servetinizi adeta sömürür. Gerçek bir ihtiyaçtan çok anlık hevesler için alınan lüks eşyalar, gösteriş olsun diye çekilen tatil kredileri veya o asgarisi zar ödenen şişkin kredi kartı ekstreleri. Bunlar sizi sadece ve sadece geriye götürür. 2. Bölüm Varlık mı, yük mü? Hiç merak ettiniz mi? Bazı insanlar dünya kadar maaş almasına rağmen neden bir türlü zenginleşemez? Çok basit. Çünkü kazandıkları parayı tamamen yanlış yere park ediyorlar. Zenginliğinizi belirleyen şey ne kadar çok kazandığınız değil. O kazandığınız parayı varlıklara mı yoksa yüklere mi dönüştürdüğünüzdür. Eğer gerçekten servet inşa etmek istiyorsanız, bir numaralı odak noktanız pozitif nakit akışı yaratan varlıklar elde etmek olmalı. Varlık dediğimiz şey, siz gece mışıl mışıl uyurken bile sizin için çalışan şeydir. Hem değeri zamanla artar hem de size düzenli bir getiri sağlar. Finansal özgürlüğün altın kuralı şudur: varlıklarınızdan gelen gelir, aylık giderlerinizi karşılayacak seviyeye ulaştığı an özgürsünüz. Bunun tam aksine elinizdeki kaynakları sömüren yükleri acımasızca tespit edip hayatınızdan çıkarmalı veya en aza indirmelisiniz. Yük nedir biliyor musunuz? Satın aldığınız saniyeden itibaren size masraf çıkaran, değeri sürekli düşen ve cebinizi yavaş yavaş boşaltan şeylerdir. Ne yazık ki çoğu insan sırf dışarıdan zengin görünmek uğruna aslında finansal birer yük olan eşyaları satın alıp kendilerini o meşhur borç sarmalının içine kendi elleriyle hapsediyorlar. Bunu şöyle örneklendirelim. Kiradaki bir ev size her ay tıkır tıkır ödeme yapar, doğrudan cebinize para koyar. Oysa şahsi bir otomobil o galeriden çıkardığınız an değerinin %20'sini saniyesinde kaybeder. Üstüne bir de sürekli benzin, sigorta, vergi, tamir derken sizden para talep eder durur.
Elbette araba bir ihtiyaçtır, bunu tartışmıyoruz ama finansal zeka penceresinden baktığınızda o bir yatırım aracı değil, bayağı bildiğiniz finansal bir yüktür. Olay bu kadar basit aslında. Varlıklarınızı arttırıp yüklerinizi azalttığınızda bu oyunun kurallarını kendi lehinize çevirmiş olursunuz. 3. bölüm. Enflasyonda kazanma sanatı. Şimdi herkesin korkulu rüyası olan o ekonomik canavar, yani enflasyon hakkında oldukça mantık dışı ama bir o kadar da doğru bir gerçeği keşfedelim. Biliyorum, enflasyon genelde alım gücümüzü eriten, fiyatları uzaya fırlatan bir felaket olarak resmedilir. Haklılık payı da var. Enflasyon o yastık altındaki nakit paranızı adeta güve gibi kemirir. Ama eğer sabit faizli bir iyi borcunuz varsa bu durum bir anda muazzam bir avantaja dönüşür. Düşünsenize, diyelim ki 10 yıl önce sabit taksitle bir kredi çektiniz. O zamanlar sizi çok zorlayan o aylık ödeme bugünün enflasyonist ortamında ne kadar komik, ne kadar çerez bir rakama dönüşüyor, değil mi? Şöyle düşünün, enflasyon ortamında o aldığınız mülkün değeri ve kira geliriniz hızla yükselirken o sabit borç ödemeleriniz fiilen küçülür. Eriyor resmen. Yani borcunuz sizin için servet inşa eden zorunlu bir tasarruf aracına dönüşmüş oluyor. Kiracınız sizin yerinize kredinizi tıkır tıkır öderken siz de değerlenen mülkünüz sayesinde servetinize servet katıyorsunuz. İşte bu o bahsettiğimiz iyi borcun ve enflasyonun el ele verip tamamen sizin için çalışmasının matematiğidir. İşte parasal zeka dediğimiz şey tam olarak harfiyen budur. O altın yumurtlayan tavuğu kesip anlık keyifler için harcamak yerine o altın yumurtaları korumak, yeni varlıklar elde etmek ve iyi borcu da bir kaldıraç gibi kullanarak geleceğiniz için sarsılmaz güvenli bir yuva inşa etmektir. Paranızı nasıl yönettiğiniz, inanın bana, ne kadar kazandığınızdan çok ama çok daha önemlidir. 4. bölüm, ertelemenin ağır faturası. Yatırım yapmayı hep yarına ertelemek. Ah, o erteleme huyu yok mu? İnsan psikolojisinin düştüğü en yaygın, en tehlikeli tuzaklardan biridir. Oysa zaman paranın en yakın, en sadık dostudur. Ve o zamanı bir kere kaybettiğinizde telafi etmek inanılmaz derecede zordur. Gelin iki farklı senaryoya bakalım. İki kardeş düşünün, Ali ve Ayşe. Ali 18 yaşından 26 yaşına kadar sadece 8 yıl boyunca çok küçük bir miktar yatırım yapıyor, sonra da tamamen duruyor. Cebinden çıkan toplam para sadece 8.000 lira. Kız kardeşi Ayşe ise 26 yaşında yatırıma bir başlıyor, 65 yaşına kadar dile kolay tam 40 yorucu yıl boyunca her yıl aynı miktarı yatırmaya devam ediyor. Ayşe, abisi Ali'nin tam 5 katı para yatırıyor, yani toplamda 40.000 lira. Normalde mantıken bu kadar emeğin ve paranın ardından Ayşe'nin çok daha zengin olmasını beklersiniz, değil mi? Fakat işte burada matematiğin o acımasız ama muazzam gerçeği devreye giriyor. Ali, o bileşik faizin sihrini çok daha erken çalıştırmaya başladığı için 8.000 liralık o ufacık yatırımı Ayşe'nin 40.000 liralık devasa yatırımını kelimenin tam anlamıyla ezip geçiyor. İkisi de 65 yaşına geldiklerinde Ali'nin yarım milyon liradan fazla parası varken Ayşe o kadar çabalamasına, o kadar çok para yatırmasına rağmen abisinin gerisinde kalıyor. İnanılmaz değil mi? Ali 26 yaşından sonra arkasına yaslanıp parayı kendi için çalıştırırken Ayşe o parayı biriktirebilmek için tam 40 yıl çalışmak zorunda kaldı. İşte zamanın o muhteşem kaldıraç etkisi tam olarak budur. Gerçek şu ki dostlar, yatırımlarınızı ertelemek, ileride rahat bir emeklilik geçirmenin maliyetini 20'li yaşlarınızda yapacağınız o küçücük, zararsız bir fedakarlıktan alıp 50'li yaşlarınızda mutlak bir finansal kabusa dönüştürür. Hedef aynı hedef. Ulaşmak istediğiniz o büyük rakam aynı rakam. Ancak sadece aman canım yarın başlarım, seneye hallederim diyerek geçirdiğiniz her an o faturayı katlanarak büyütüyor. Tasarrufu ve yatırımı ertelediğinizde aslında bankadan değil bizzat kendi geleceğinizden borç almış oluyorsunuz. Tüm bu konuştuğumuz verilerden, deneylerden ve matematiksel gerçeklerden çok net bir sonuç çıkıyor. Sadece çok para kazanmak kesinlikle yeterli değil. O ilk başta konuştuğumuz içimizdeki ilkel maymun içgüdülerini bir kenara bırakıp finansal zekanızı konuşturmaya başlamanız şart. Varlıklar inşa etmek, iyi borcu bir silah gibi kullanmak ve bileşik faizin rüzgarını arkanıza almak için hemen bugün, evet bugün harekete geçmelisiniz. Şimdi kendinize o yakıcı, o en kritik soruyu sorma vakti. Nihayet o kazandığınız paranın sizin için çalışmasını sağlayacak mısınız? Yoksa tüm hayatınızı, sağlığınızı ve zamanınızı sadece para için çalışarak mı harcayacaksınız? Tercih tamamen sizin.